Hiç kendinizi tamamen tanıdığınızı düşündünüz mü? Ya da kendi potansiyelinizi ne kadar ortaya koyabildiğinizi? Çoğumuz günlük hayatın telaşında içimizdeki gerçek potansiyeli fark edemeyiz. Ancak bu potansiyelin açığa çıkarılması belki de kendimizi anlamaya bir adım daha yaklaştırabilir. Bugün bu yolculukta kendimizi daha yakından tanımanın ve içsel gücümüzü keşfetmenin yollarını arayacağız. Kendini tanımak belki de yaşamımızdaki en önemli yolculuklardan biridir. Kendi duygu, düşünce ve davranışlarımızı anladığımızda hayattaki seçimlerimize yön verme gücünü de elimize alırız. Stoacı filozoflar kendine bakmanın ve kendi iç dünyasını keşfetmenin değerini vurgulamıştır. Marcus Aurelius, insanın en büyük zenginliği kendisini bilmesidir diyerek içsel keşfi her şeyin ötesine koymuştur. Bu bağlamda kendimize yönelirken günlük hayatta hangi davranışlarımızın bizi kısıtladığını fark edebiliriz. Örneğin bir aile buluşmasında sürekli olarak kendinizi geri planda tutuyor musunuz? Ya da arkadaş çevrenizde belirli durumlara verdiğiniz tepkiler sizi bile şaşırtıyor mu? Bu gibi anlar kendi içsel algımızı ve tepkilerimizi inceleyebilmek için büyük fırsatlardır. Kendi benliğimizi gözlemlemek, potansiyelimizle aramızdaki engelleri görmemize yardımcı olur. Hepimizin içerisinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel vardır. Ancak bu potansiyeli ortaya çıkarmak için yalnızca istekli olmak yetmez. Derin bir çaba ve kararlılık gerekir. Herkesin sahip olduğu yeteneklerin, hayattaki amaçlarının ve hedeflerinin farklı olduğunu anlamak bu yolculukta ilk adımdır. Potansiyelimizi açığa çıkarabilmek için kendimize karşı dürüst olmamız gerekir. Örneğin, yaratıcı bir işe yönelmek isteyen birisiyseniz ama çevrenizden gelen negatif eleştirilerden korkuyorsanız kendinize şunu sorun: gerçekten ne istiyorum? Dışarıdaki sesler mi beni yönlendiriyor, yoksa içimdeki arzu mu? Stoacılar, dış etkenlerin düşünce yapımızı etkilememesi gerektiğini savunarak bu tür engelleri aşmayı öğütler. Kendi potansiyelimizi bulmak ve geliştirmek için günlük hayatta uygulayabileceğimiz bazı basit adımlar vardır. İlk olarak kendimize belirli bir alan yaratmalıyız. Günlük hayatın yoğunluğunda zihnimizi toplamak ve düşüncelerimizi gözlemlemek zor olabilir. Bu yüzden belirli bir süreyi yalnızca düşüncelerinizi analiz etmek için ayırmak oldukça faydalı bir başlangıçtır. Örneğin sabahları erken kalkarak birkaç dakikalık bir meditasyon yapabilirsiniz. Bu süre zarfında gün içinde neler hissettiğinizi, hangi olaylara nasıl tepkiler verdiğinizi düşünün. Bu, kendi duygularınızı daha iyi anlamanıza ve kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bir diğer yöntem ise yazı yazmaktır. Duygularınızı ve düşüncelerinizi kağıda döktüğünüzde kendinizi daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Potansiyelimizi tam anlamıyla açığa çıkarmak için bazen eski alışkanlıklarımızdan kurtulmamız gerekir. Bu adım belki de en zor olanıdır. Çünkü yıllarca benimsediğimiz davranışları değiştirmek büyük bir çaba gerektirir. Stoacılara göre zihinsel bir dönüşüm yaşamak yaşamımızdaki en büyük başarıdır. Örneğin sürekli olarak erteleme alışkanlığına sahipseniz bu alışkanlık sizin potansiyelinizi sınırlıyor olabilir. Bir işi yarına bırakmak belki o an için rahat hissettirir. Ancak uzun vadede kişisel gelişiminizin önünde bir engel oluşturur. Bu noktada gün içindeki küçük görevleri tamamlamak bile büyük fark yaratır. Alışkanlıklarımızı dönüştürmek, içsel gücümüzü ve kararlılığımızı geliştirir. Potansiyelimizi ortaya çıkarma yolunda kendimize karşı anlayışlı olmayı unutmamalıyız. Hatalar yapabiliriz, bazı günler başarılı, bazı günler ise enerjimiz düşük olabilir. Ancak kendimize karşı nazik olmayı başardığımızda motivasyonumuzu da diri tutarız. Kendi içsel yolculuğumuzda her adım bizi daha ileriye taşır. Örneğin bazı günler belirlediğiniz hedeflere ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda kendinizi suçlamak yerine neden bu hedefe ulaşamadığınızı incelemek daha yapıcı bir tutum olur. Stoacılar, hata yapmanın insan doğasının bir parçası olduğunu kabul eder ve önemli olanın hatalardan ders çıkarmak olduğunu savunur. Kendi potansiyelimizi anlamak ve dışarıdan gelen onaylara ihtiyaç duymadan kendimize güvenmek güçlü bir içsel duruş oluşturur. Stoacılar, dış etkilerden bağımsız bir ruh hali geliştirmenin önemini vurgulamışlardır. Günlük yaşamda, özellikle arkadaş veya aile ilişkilerinde bu bağımsız güveni korumak, hayatta kendimizden emin adımlar atmamızı sağlar. Örneğin, bir karar alırken sürekli başkalarının fikrine ihtiyaç duyuyorsanız, bu sizin içsel güveninizi zayıflatır. Bunun yerine aldığınız kararın arkasında durmak, sizi kendi yolunuzda daha güçlü kılar. Potansiyelimizi keşfederken en önemli unsurlardan biri sabırlı olmaktır. Başarıya giden yol genellikle sabır gerektirir ve süreç boyunca tökezlemek doğaldır. Kişisel gelişimimize dair hedefler belirlerken sabırlı ve istikrarlı bir şekilde çalışmak
uzun vadede olumlu sonuçlar doğurur. Örneğin yeni bir beceri öğrenmek isteyen biri olarak başlangıçta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Sabırlı kalmak ve adım adım ilerlemek yeteneğinizi ortaya çıkarmanızı sağlar. Her bireyin sınırları vardır ve bu sınırları anlamak, içsel potansiyelimizin farkına varmak için önemlidir. Kendi sınırlarımızı tanıyarak üzerimizdeki gereksiz baskıyı azaltabiliriz. Stoacılar, insanın doğasını kabul etmenin bir erdem olduğunu belirtir. Örneğin, başkalarının belirlediği başarı standartlarına uymak yerine kendi sınırlarınızı tanıyıp ona göre hareket ettiğinizde hayatınızı daha tatmin edici bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Kendimizi keşfetme yolunda eleştirileri yapıcı bir bakış açısıyla kabul etmek oldukça önemlidir. Stoacılar eleştiriyi bireyin gelişiminde bir fırsat olarak görür. Eleştiriyi bir düşman gibi görmek yerine bizi daha iyi bir versiyonumuza dönüştürecek bir rehber olarak ele almak gerekir. Örneğin iş yerinde ya da aile içinde size yöneltilen yapıcı eleştirilerde savunmacı olmadan bu geri bildirimi içselleştirmek ve ders çıkarmak kişisel gelişiminizde büyük bir adım olabilir. Duygusal tepkilerimizi kontrol edebilmek her zaman daha sağlıklı ilişkiler ve iç huzuru sağlar. Stoacı bakış açısına göre kontrol edemediğimiz olaylara duygusal olarak kapılmak enerjimizi tüketir. Örneğin iş yerinde yaşadığınız bir anlaşmazlık sonrası öfkeyle tepki vermek yerine durumu tarafsız bir şekilde değerlendirmeyi seçtiğinizde aslında içsel potansiyelinize ulaşma konusunda kendinize daha çok alan açarsınız. Kendi sınırlarımızı aşmak ve içsel yeteneklerimizi ortaya koyarken hedeflerimize odaklanmak ve bu yolda kalmak bizi ilerletir. Stoacılar, bireyin kendini amacına adaması gerektiğini vurgular. Hayatta kısa vadeli tatminlerden ödün vererek uzun vadeli hedeflerimize odaklanmak, gerçek potansiyelimize ulaşmamızda kritik bir rol oynar. Örneğin, günlük hayatta sürekli olarak yeni projelerle ilgilenmek yerine belirlediğiniz bir hedef doğrultusunda adımlar attığınızda, zaman içinde kendinizi bu hedef doğrultusunda geliştirdiğinizi fark edebilirsiniz. Hayat, her gün karşımıza yeni fırsatlar ve sınamalar çıkararak gizli kalmış yeteneklerimizi ortaya koyma fırsatı sunar. Yeteneklerimizi keşfetmek için, bazen onları ortaya çıkarmak için cesurca adımlar atmamız gerekir. Örneğin, hobilerimiz arasında yer alan fakat belki çok fazla üzerine düşmediğimiz bir ilgi alanı aslında içinde oldukça güçlü yeteneklerimizi barındırıyor olabilir. Birçoğumuz resim yapmak, yazı yazmak veya müzikle ilgilenmek gibi aktiviteler yaparken derin bir tatmin hissi yaşarız. Bu tür faaliyetler yalnızca ilgi alanlarımızı değil, aynı zamanda yaratıcı ve problem çözme becerilerimizi de ortaya çıkarır. Yakın ilişkiler de yeteneklerimizi geliştirme konusunda önemli bir rol oynar. Örneğin, arkadaş çevrenizde fikirlerinizi özgürce ifade ettiğinizde, belki de kendinizde güçlü bir iletişim yeteneği veya başkalarını motive edebilme becerisi olduğunu fark edersiniz. Bu keşifler, çevrenizle daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda liderlik veya rehberlik gibi yeni yetenekleri de gözler önüne serebilir. Bu tür sosyal ortamlarda bulunarak aslında liderlik veya grup içinde denge sağlayabilme gibi önemli becerilerinizi deneyimleyebilirsiniz. Bir diğer önemli alan, günlük yaşamda karşılaştığımız çeşitli sorunlar karşısında kendimizi nasıl yönettiğimizdir. Beklenmedik bir problemle karşılaştığınızda, sakin kalarak çözüm bulabiliyor veya hızlıca alternatifler üretebiliyorsanız, bu, pratik düşünme ve kriz yönetimi gibi önemli yeteneklere sahip olduğunuzu gösterir. Bu tür durumlarda gösterdiğiniz esneklik, aslında sizi farklı alanlarda başarıya götürebilecek değerli bir beceridir. Stoacılığın bize gösterdiği gibi, karşılaşılan her zorluk ve engel, potansiyelimizi açığa çıkarabilecek fırsatlar taşır. Kendi içsel yolculuğumuzu anlamak ve potansiyelimizi ortaya çıkarmak uzun bir süreçtir. Hayatın farklı evrelerinde bu yolculuk devam eder ve biz her gün kendimizi daha iyi tanımaya yaklaşırız. Bugünkü yolculuğumuzda kendimizi daha derinlemesine anlamanın ve potansiyelimize ulaşmanın yollarını inceledik. Eğer siz de kendi içsel yolculuğunuzda benzer deneyimler yaşıyor veya farklı yollar keşfediyorsanız, aşağıya düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Böylece birbirimizden öğrenmeye devam edebiliriz. Eğer içeriği faydalı bulduysanız, kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bu yolda daha fazla içeriğe ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki serüvende görüşmek üzere.